Bir dakika kim izleyecek oğlum? İzliyor. Şu anda seni izliyorlar insanlar. İzleyenlere neler söylemek istersin? Biz bunları görmemiz için hangi kanala bakmamız lazım? Bunları YouTube'dan izlemeniz lazım. Mehmet bilir onu. Mehmet bilir. İzler. Ben bakalım. Çocuklar geliyor mu? Çocuklar İstanbul'da. 2 çocuk var, ikisi de orada. Çocuk Burada genç yok oğlumuz. Hep yaşlı. Dökülüp duruyor yaşlılar görüyorsun ya. Genç yok burada. İşe yaramadıklar var. Bunlar da hep Talıköy'e gidecekler var. Öyle genç yok bizde. Hangi köye gidecekler? Tallıköy'e diyor. Tallıköy. Mezara. Tallıköy. Talıköy'e. Tahtalıköy. Ne diyorsun? Bizim esas kız bu deli karı kim bunlardan çıkıyor. Evet buraya emanet. Bu sadece bir eve mi ait yoksa? Bir eve ait. Bunun gibi onlarca her evin kendine ait böyle bir ambarı var. Şu küçük küçük yapılar gördükleriniz hepsi ambar. Şu evin güzelliğine bak abi. Evet. Oturan yok işte. Tek tuğladan örüldüğü için bu bina. Tuğlalar göçmesin diye onlar bağlantı yapmış oluyor yani. Bakın arkadaşlar, 1926 yılında Evet, açılmış bir okul. Faaliyete geçiyor. En azından biz şeyden kurtulduk. Cehaletten, cahillikten mesela bunun sayesinde ortaokula gittik falan. Yani onun faydası çok oldu daha doğrusu. Cahil kalmadı köylü. Aynen. Yani. Yani 7'den 70 yaşına kadar herkes okulu bitirmiş durumdadır. Merhaba dostlar, ben Deniz Sarı, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Düvertepe köyüne geldik. Gebze'den buraya taşınan bir ailemizi ziyaret edeceğiz. Onların daveti üzerine bu köye geldik aslında. Hem onlarla sohbet edeceğiz hem de köylülerle konuşacağız. Düvertepe köyü hakkında sizler için bilgiler toplayacağız arkadaşlar. Hazırsanız gezimiz başlıyor. Evet dostlar, şimdi Düvertepe köyünün içindeyiz. Şurada hemen bir ailemizin evine konuk olduk. Şöyle evini dıştan göstereyim. Hava sisli, dumanlı. Şimdi onlarla sohbet edeceğiz. Daha sonra köyü gezeceğiz birlikte. Teşekkürler. Güzel, sessiz, sakin. Böyle kendimize bağ, bahçe öyle uğraşıp gidiyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Evet, kaç yıl oldu? Bu 4 bitmek üzere işte 5. yıla gireceğiz. Evet, 2021'den beri buradayız. Evet. 2021 Haziran. Köye gelirken köyü rastgele mi seçtiniz yoksa uzaktan hani birisi tavsiye mi etti? Yok. Biz böyle ben emekli olduktan sonra zaten böyle bir düşünceye sahiptim.
Köy hayatı, böyle deniz kenarını falan sevmiyorum ben. Mümkün olduğu kadar doğa olsa daha iyi olur diye. İnternetten araştırırken birkaç yer bulduk da burası kısmet işte, buraya geldik, burayı beğendik. Geldik, bayağı da bir uğraştık burada. Evler falan çok şeydi yani, çok berbat durumdaydı. Hani yapar da içine gireriz. Öyle o düşünceydim yani, tadilat yaparım. Restorasyon yapar, içine gireriz dedik ama olmadı. Allah'ım inşallah toprak nasip eder dedik ve etti. Geldik 2021'de eski evleri restore eder otururuz diyerekten ama olmadı. Buraya yenisini yaptık 45 gün içerisinde. Bayağı büyük bir mücadele verdik. Survivor yaşadık yani, bileceğin çadırlarda kaldık. Mutfak yok. Hiçbir şey yok yani. Dışarıda küçük bir yani sobada. affedersin, bir soba aldık. Sobanın üzerinde yemeğimizi, çayımızı öyle kendimize idare ettik yani. 45 gün içerisinde yaptık burayı zaten. Evet. Ama köylünün desteği çok oldu. Ablamız da komşunuz. Evet, komşumuz. Sizi de Ben tanıyalım. komşuyum. Ben Seçil. Buralıyım. Ben burada doğdum büyüdüm ama orta 3'te çıktım ben buradan. Sadece yazları geliyordum daha önceleri. İşte 5-6 sene öncesi geldim buraya da. O da çok rahatsız olduğum için geldim. Doktor Sağlığım tavsiyesinden, açısından, doktor tavsiyesinden. Böyle çam havası olan bir yeri tavsiye etti doktor. Burada iyileştim. Yine bir sene tedavi gördüm ama burada iyileştim. Sonra gitmedim. Burada annemin babamdan kalan evim var. Ben de orayı biraz yaptım. İşte Ne? toparladım. Çok güzel oldu. Annem ölünce bir müddet bakılmadı eve yani. Biz geliyorduk ama yazları bir hafta gelip gidiyorduk sadece. Sonra orayı ben bayağı bir bakım yaptım. Şimdi gitmek istemiyorum. Balıkesir'de evim Daha var. önce Balıkesir'de miydiniz? Evet, çocuklarım orada. Kışın gidiyorum. 2-3 ay, 4 ay falan bazen kalıyor. Hemen buraya atıyorum kendimi. Sıcaklar Çünkü buraya olur çok olmaz, değil mi? alıştım. Evet. Sıcaklar olur olmaz uçuyorlar. Bir değil mi? bahçem var. Bahçemle uğraşıyorum işte. Çiçeklerim var. Çiçeklerim çok. Her yerim çiçek. Evin Daha önünü henüz, göreceksin. Cennet. henüz açmadık yaz sezonunu da. Onlarla vakit geçiriyorum. Köyü seviyorum. Buradan gitmek istemiyorum. Şansı da bugün sadece. köyde biraz sisli. Yani Evet, doğasını çok. belki gösteremeyeceğiz Evet. ama. Aynen. Şansınız Hava var. şartı. Evet. Arkadaşımla Bir de çiçekler siz var. sayesinde dostluğumuz pekişti zaten. Evet. Çiçek almaya gittim, merhabalaştık. Çiçek seven biri, ben de çok seviyorum. Öyle iletişim kurduk. Allah'a şükür ki tanımışız yani. İyi bir arkadaş. Daha önce nerede yaşıyordunuz? Önceki yaşamınız Bak, biraz anlatabilir misin? anlatayım. Babamlar 2 yaşında Ardahan'dan Gebze'ye göçmüşler. Yani ben 2 yaşından 50 yaşına kadar Gebze'de yaşadım. 48 yıl yani Gebze'de yaşadım. 48 yıl sonra buraya geldik. 4 yılda da buradayız. Yaşım da ortaya çıktı ama. Öyle. Yani köy hayatını seviyorum. Neden, genlerimizde mi var, içimden mi geliyor onu bilmiyorum ama aradığımızı bulduk Allah'a şükür. Gebze'yi de çok seviyorum ama sevdiklerim orada olduğu için. Ama tabii oradaki hava koşullarıyla buradaki hava koşulları Orası- çok farklı değil mi? Hani buraya Hava- oksijen evet. Tertemiz. Oranın yaşam Her tarzı kaos. Nefes alamıyorsun, gidiyorsun her yer egzoz kokuyor. Piknik alanına bile gitsen her yerden araba geçiyor, düşün yani, temiz hava yok. Evet, sanayi İnsan- bölgesi çünkü. Tabii. İnsanlar çok keşmekeş. Hani önceden biz kapılarımızı kapatmadan dışarıda çocuklarımız gece yarısına kadar oynardı. Şimdi ben torun büyüttüm. Son 10 yılı söylüyorum size, Gebze'nin 10 yılını. Torunumu büyütürken kapının önünde oynatırken evde gidip bir lokma iş yapamazdım. Çünkü korkuyorum. Kimdir, nedir, neyin nesidir, komşumu tanımıyorum. Keşmekeş oldu. Biraz köyünüzden bahsedebilir misiniz? Mesela eskiden burası nasıldı? Sonradan nasıldı? Sosyoekonomik yapısı nasıl? İnsanlar neyle uğraşır? Burası çok kalabalıktı. Her evde bir 4-5 tane çocuk vardı. Bütün evler doluydu. Koalin madeni var burada. Önceden nahiyeydi burası. Büyük şehir olunca mahalleye geçti. Buraya bağlı 17 tane köy vardı. Çok fazla tarım yoktu. Ondan sonra hayvancılık çok azdı. Yani madende çalıştıkları için sigortalı işte. Buranın herkes emekli. Evet, paramla yerim diyorlar yani, Evet, domates param var yerim yerim. yani. Ondan sonra bir de okuma oranı çok yüksektir burada. Burada en azı lise mezunudur. Zaten bir tarihi okulu var. Orayı belki gösterebiliriz, bilmiyorum, havadan dolayı. Yani Tabii sonradan gideriz. Evet. istiyorsanız tabii. Hani. Orası enstitüymüş değil mi? Burası köy enstitüsüydü. Türkiye'de ilk yapılan ilk Evet. okullardan birisi. Evet, Cumhuriyet'ten 2026. sonra, Cumhuriyet'ten 3 yıl sonra eğitime başlamış.
Ben en son ben mezun oldum orada. Şansım okudum orada. Evet. Nasıl da orada eğitim? Biraz anlatabilir misiniz? Her şey vardı. Mesela bizim tarım dersimiz bile vardı. Bakla ekmeği, soğan ekmeği her şey öğretiyorlardı orada. Çapa yapmayı. El işi ders, örgü derslerimiz vardı. Kalaycılık falan. Evet. Şimdi erkeklere farklı öğretiyorlardı. Mesela atıyorum oklava yapmasını. Evet. Yani ağaç işleri çok değişik. Torna. Evet, atölyeler vardı. Bu bizim yatılı okulda da vardı. Kaynak öğretiyormuşlar. Ramazan abi anlatıyordu. Evet. Her şey yani. Biz böyle küçük kıl destereleriyle çok şeyler yapıyorduk. Desen mi? Evet. Kızlar da el örgü yapardık biz. Evet. El işleri yapardık. 2 sene benim örgülerim asılmıştı ilkokulda bile. Ne kadar güzel. Şeyde bu en son okulda. Mesela çevre köylerden bile öğrenci geliyordu. Ben ortaokulda okurken bile bizim hep çevre köylerden buraya öğrenciler geliyordu okumak için. Şu andaki mevcut okul bile şey yani. Yatılı. okul. Yatılı bölge okulu. Çevre köyleri yine oraya Evet. geliyor. Şu anda öğrenciler Tabii, yatılı mı? Ha? Yatılı da var. Hani günlük Taşıma sistemiyle sistemi de gelen var. de var. Taşıması. Burada Gelen mevcut var. yatılı var bu köyde. Var. Tabii var. Yatılı Var. okul var. Evet. Var. Çok göç verdi. Yani madenler makineye dönünce İşçi kapasitesi. gençlere iş kalmadı. Zaten okuyorlar. Bir de devlet memuru olmuş çocuğunu okutuyor. Bu sefer gelmiyor. Köyümüzün bir belirli bir minibüsü yok. Merkezi biraz Su uzak. sistemimiz, suyumuz çok azdı. Geçen sene yapıldı da biraz su sıkıntımız gitti. Çok şükür. Yollarımız, şeylerimiz yani biraz merkeze uzak olduğu için köyü çok seven var ama yani dönmeye cesaret eden yok. Evet. Yazın biraz daha kalabalıklaşıyor burası. Neşeleniyoruz. Tabii. Evet. Yazın gelen oluyor. Çoğu insan aşağıda tokilerden şey yapmışlar. Ev almış. Ev almışlar. Kış geldiği zaman ihtiyarlar hep kaçıp gidiyorlar orada. Soba Burada yakmamak soba yakma, için şuyu odun. buyu bayağı bir zahmetli olduğundan dolayı Toki'de yaşıyorlar. Yaz gelince tekrar kaçıp geliyorlar buraya. Soru soranlar var da maddi olarak diyor hayatlarını nasıl idame ediyorlar? Siz emeklisiniz. Emekli. Burası Yani. emekli maaşı. %95 emeklidir. Yazın gelin hem çok daha yer gezeriz Evet. hem böyle çiçeklerimizi. Aha geldi köyün Bilgecan Çekin dedesi. yani böyle. Ah, geldi. Gel abi gel. Bilge dedemiz Aleyküm geldi. selam buyurun. Bak davetsiz misafir geliyor. Gelsin bakalım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Gel Hoş Ramazan abi, geldiniz. siz de hoş geldiniz. Ya dumanlık havaya denk geldi ya. Tam. Evet. İyi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Buralısın değil mi? Buralıyım artık. Ben çoktan geldim. Aynen. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Ramazan abimiz, Mustafa abimiz. Evet. Doyurduk da öyle aparat bakıyoruz. He. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya ben de Vallahi canım sıkıldı. sofranız zengin sofrası olmuş. Mustafa abi gelsene böyle. Gel. Gel sen şöyle buraya otur. Hoş geldin oğlum. Hadi. Hoş bulduk. Hoş geldin yavrumuz, hoş geldin. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Buyurun. Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Hoş Buyurun. bulduk. Sen ne iş yapıyorsun Urla'dan böyle bunları mı duramadım yapıyorsun? Ceyran'a Aha, kesince. ben böyle çekim bir şey yaptım. İyi boş ver yavrum. Kafanı dinlendir. Ben Ramazan Akbulut, Düvertepe köyünden. Bu da eşim Zeynep Akbulut. Doktor Ali'nin Evet. oğluyum de. Doktor Ali'nin oğlu bu. İğnecel'in oğlu. Lakabımız Kara Kafalar'dırlar Düvertepe'de. Babama İğneci Ali diye, Doktor Ali derler. Doktor Ali diye geçer lakabım. Hı hı. Onlar rahmetli oldu tabii. Biz 6 kardeşiz, 5 kardeşiz. Yapıyorsun, her şeyi anlat işte. Bir ben varım burada. Biri Ali Ağa'da, biri Manisa'da, biri Edremit'te, biri Balıkesir'de biraderler. İşte burada ben de şehirden uzakta. Sevmiyorum şehri fazla. Onun için böyle kırsal yerlerde. İşte bizim halimiz, şunumuz bu abi. Evet. Yılda bir Yengeyi de şey. tanıyalım o zaman. Yengemizi. Sen neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor köyde hayat? Ben de işte önceden tütün yaptım. Ondan sonra çocuklara ev verdim. Tütüncülük neden bitti? Tütüncülük 2003'te bitirdik. Çocuklar olmayana kadar ben yalnız yapamadım. Olmadı değil mi? Çocuklarımı ev verdim. Ondan sonra tütüncülüğü de Şimdi bıraktık. köyün Şimdi evde duruyoruz işte, bahçe emekli yapıyorum. olduğundan dolayı yani kimse kalmadı. İşte bir karı bir kocayız. 2 Çocuklar okudu Şey- gitti. Aynen. Onlar hepsi yabanda. 3 çocuk var. Üçü de yabanda. Siz de tanıyabilir miyiz abi? Ben de aynı Düvertepe'nin yerlisiyim. Oraya bak. Mustafa Şentürk. Fark etmez ya normal muhabbet. Benim mesleğim kahvecilik yaptım 15 yıl.
Bir fiil. Ondan sonra tütün yaptık, neşverlik yaptık, işte ekin ektik. Ondan sonra çoluk çocuğu yetiştirdik. Tahsil ettirdik. Evlendik. Evlenme çağı geldi. Onları everdik, bakardık falan. Bunlar göçerler. Yaşım 69 oldu. Evet. Maşallah hiç Ama göstermiyorsun ama. Bu yaştan sonra da bir şey yapamayız artık yaşlandıktan sonra. Olsun. Ne yapılır? Her yaşın bir güzelliği var. Aynen öyle. Hı hı. Yani, Yengemizi de tanıyalım. Ben de Gülistan Şentürk. Mustafa Şentürk'ün eşiyim ben de. Ben de 64 yaşındayım. İşte eşim kahvecilik yaptı. Ben de tütün yaptım. 2 kızım var. Evlendirdik. İşte 5 tane torun var. Kışın Tokila'da oturuyoruz. Sındırgı'da oturuyoruz. Yazın buraya geliyoruz. Evimiz Bunlar var köyün burada da. kaçaklarından bunlar. Evet, Bunları sokmayalım be aslında. Bahar oldu mu geliyorsunuz değil mi? Evet, Baharda yeni geldik geliyorsunuz, daha işte sonbaharda bayram. gidiyorsunuz. Kışın kaçıyorlar, yazın Bunlar geliyorlar. komşumuz karşı karşı oturuyoruz. Büyüklerimiz Çorum'dan göçüyorlar. Buraya yerleşiyorlar bir oymak olarak. Ondan sonra 2 oymak, 3 oymak derken buraya büyük bir kişi oluyor. Merkez. Şurada bir kaynar suyumuz var bizim. Onun başına şey yapıyorlar. Koca bunlar. Kocapınar deriz. Oradan ürep gidiyor. Şimdi Çorum'dan gelen buranın adı eski adı Çorum. Çorum, evet, aynen. Buradan postala şeyler karıştığı için buraya bir nahiye müdürü geliyor. Nahiyeliktim bura. Nahiye müdürü, jandarmamız hepsi vardı. Nahiye müdürü diyor bu böyle olmayacak diyor. Buranın ismini değiştirelim diyor. Burada bizim yakında şurada bir tepe var. Düver tepe. Orada da büyük böyle çamlar vardı. Düver tepe. Düver mesela çama kalınlığına düverdirler bizde burada. O düver olarak oranın ismini koyuyorlar buraya. Düver tepe. Karışmasın diye. Ha. Oradan düver tepe kalıyor. Çorum şey yapıyor yani. Ana şeyimiz bizim Çorum'dan gelme. Yani, Atalarımız. evet, atalarımız oradan göç etmişler. Şimdi sizinle birlikte evinizi öncelikle tanıtalım. Sonra biraz sonra da köye çıkarız. Biraz köyde çekimler yaparız. Tabii, Siz çekilmişken. Şimdi şöyle tanıtalım abi. Ne yaptınız? Neler yaptınız? Vallahi İlk biz geldiğinizde nasıldı burası? Buraya geldiğimizde işte bu eski evimiz vardı. Hı hı. Bu eski evimizin yanında bir de kerpiç vardı hemen şurada. O kerpici yıktık. Kullanılmayacak bir haldeydi. Hemen ön tarafta şuraya bahçe yaptım. Orada da ev vardı. İşte burayı yıktık, bahçe yaptık. Bahçeyi de mecburen ev yapmak zorunda kaldık. Günlerce çadırın içinde kaldık evimizi yapmak için. Yani tavukların kümesine çadır kurduk. Çadırın içinde kaldık. 45 gün içerisinde falan işte evimizi yaptık. Evimize taşındık. Halen daha bazı işlerimiz var. Öyle devam ediyoruz. Şimdi baktın ki tabii eski ev kullanılmayacak Yani düzeyde. yapılmayacak düzeydeydi zaten. Su almış. Evet. Ondan Her dolayı taraf su hani almış. onu yıkıp yapmak büyük bir sürü zahmet. Aynen hiç. Buradaki ahşap evi yaptın sen. Aynen buradaki Biraz ev. buranın yapımı hakkında da bilgi verebilir misin? Nasıl yaptın? İlk nasıl oldu? Valla ilk papuçlarını döktüm buranın ben. Hı. Tuğla falan aldım. Çimento, kum. Zemini beton mu yaptın? Yok, papuç döktüm sadece. Papuç yani. Yine kazık Altı. temel mi? Yok, beton temel. Beton temelin üzerine tamamen ahşap. Onlarla iskeletini yaptım. Ondan sonra içinin lambiresini, tahtalarını, içli dışlı kauçuk döşedim. Tamamı ahşap. Hiçbir şekilde beton denen bir şey yok. Evet. Burada Böyle. bir dilek ağacınızı görüyoruz. Aynen. Bu güzel bir erik ağacımız bizim. Daha da büyüktü. Burası olduğu gibi elma ağacı doluydu burası. Elmalar falan sarmıştı bunu. Evet. Bunu işte yaşatmak için bazı yerlerini kesmek zorunda kaldık. Güzel bir erik bu. Süslediniz öyle. Aynen. Böyle gezdir abi bize. Biraz Tamam. bostanını göster. İşte burası bahçemiz. Sarımsağımız, soğanımız, kışlık bunlar. Kışlık sebzelerinizi yetiştiriyoruz. Kışlık soğanımız, yukarıda sarımsağımız var. Marullarımız, terelerimiz, patates falan ekeceğiz daha, domates.
biber, patlıcan, her şeyimiz burada bayağı da güzel, verimli bir toprağı var. Öyle yani. Eski evi yıkacağını söyledin. Burada neler yapmayı düşünüyorsun? Eski evi aslında şu dış duvarları falan sağlam. İyi bir taş ustası bulursam arka tarafı da yaptırmayı düşünüyorum. Burayı bir restore edip kendim burada aslında oturmayı düşünüyorum. Anladım. Evet. De bayağı bir işçiliği var. Burada çiçekleriniz var. Aynen. Saksılardaki çiçekler. Aynen paşam. Burayı atölye olarak mı kullanıyorlar? Burasını şu anda odunluk kıvır zıvır malzemelerimizi koyduk buraya öyle. İşte tadilat yapacağız. Eskiden de mesela evin alt kısımlarına ahır olarak mı? Evet ahırdı buralar. Yani üstünde normalde insanlar oturuyormuş. Alt kısımlarında ahır olarak kullanıyorlarmış değil mi? Tüm evler böyle burada. Evet. Tüm evler genelde böyle. şöyle çevreye baktığımızda hep taş yapıları görüyoruz. Kerpiç yapılar görünüyor. Evet. Eski mimarisi herhalde buna dayalı. Aynen öyle. Yine ateş tuğlası var. Ateş tuğlası evet. Yığma Köy tuğla. bayağı kalabalıkmış abi ya. Köy bir sürü ev var. 6000 nüfuslu bir köymüş işte. Nahiyeymiş. Şeyle beraber nahiye olmuşlar. Kütahya ile beraber. Bakılmamış. İnsanlar hep okumuş kaçmışlar. İhtiyarlar da fazla bir şey yapamamışlar. Yani tütüncülükle falan. Sonra işte Kovalin madeni de çalışıp oradan emekli olmuşlar. Eşli. Bayan, erkek çalışmışlar. Doğası muazzam. Her tarafımız orman. Gözünün alabildiği orman. Evet. Çok Evin güzel. içine de geçelim abi. Bir evin içini de gösterelim. Canım, nasıl bir yapı inşa etmişsiniz? Bir bakalım. Orayı da. Burasından bir bakalım istersen. Burası bizim kilerimiz. Yiyeceğimiz, içeceğimiz burada. Böyle bir yer yaptık kendimize. Çok güzel. Aynen. İçeri geçelim. Bir ev turu yapalım. Tabii ki. Komşularımız da oturuyorlar. Sobanın da o verdiği huzur bambaşka. Aynen. Çok güzel. Aynen. Buyur canım. Elektriklerimiz olmadığı için kaloriferden daha iyi. aynen. Isının kaynağı belli olacak. Elektrik de yok. Işık fazla şey olacak mı bence? Yok bu bayağı şey yapar. Aydınlık olur. Burası tabii elektrikler bugün kesik. Evet. Herhalde bakım yapılıyormuş. Bundan dolayı şöyle bir yapı. Kaç metrekare abi eviniz? Aşağı yukarı 52-53 metrekare. Üstünde katarsak 70-80 metrekare falan bir ev. Bir yukarı çıkabilir miyim? Tabii ki. Şurada güzel bir merdiven böyle yapmış abimiz. Evet, banyo, lavabo. Çok güzel. Böyle küçük olması da çok şirin olmuş. Çok güzel olmuş. Aynen. Nasıl küçük evde yaşamanın? Allah rahat. Onu tutabilir misin abla? Rahatız kardeşim ya. Güzel, huzurluyuz. Çoğun çok derdi diyorlar ya. Az ve öz. En güzeli. Değil mi? Evet. Az ve öz olması daha güzel. Aynen. Şimdi yani fazla oda olunca da zaten bir odada kalıyorsun. Bir salon, bir yatak odası oldu mu yetiyor. Aynen. Yetiyor bize. Evet. Allah sağlık versin, zaten huzur böyle güzel oluyor, rahat oluyor. Yetiyor bize. Gelenimiz gidenimiz çok oluyor. Ağırlıyoruz. Köyde de zaten genelde verandada ya da bahçede geçiyor zaman değil mi? Hani hava şartları iyi olursa. Evet. Bahçede zaten geçiyoruz. kış bize işkence gibi oluyor. İçeri kapanıyoruz ya. Sıkılıyoruz. Yaz oldu mu zaten içeriye girmiyor saat 1'lere 2'lere kadar. Gündüz bahçeyle. Akşam kapının önünde oturuyoruz. Kolu komşu geliyor. Sohbet, muhabbet. Ama komşuluk ilişkileriniz çok iyi. Güzel. Bizi çok sevdiler. Bizi çok sevdi. Biz de onları sevdik. İlk geldiğimiz zaman işte çoluk çocuğumuzu özlüyoruz diyerekten bir satalım gidelim diye düşündük. Kolu komşu ağladılar. Gitmeyin. İlk geldiğimizde niye geldiler diyenler. Şimdi de gitmeyin diyerekten ağlıyorlar peşimizden. Çünkü benimsedik birbirimizi, sevdik. Evet. Öyle. Ön yargılar kırılmış oldu. Aynen. Zaten insan konuşa konuşa derler ya. Doğru. Mühim olan o. Konuşmak, ön yargıları kırmak. Böyle. Evet, teşekkürler. Rica ettim. Havada biraz çekilmişken hem eski köy okulunu ziyaret edeceğiz. Hem de
bulabildiğimiz insanlarla sohbet edeceğiz. Düvertepe köyü hakkında sizlere bilgiler almaya çalışacağız. Biraz da mimari dokusunu görmenizi istiyorum. Atatürk'ün ilk yaptırdığı okullardan birisi 1926'da yapılmış. Bu sadece bir eve mi ait yoksa? Bir eve ait. Bunun gibi onlarca her evin kendine ait böyle bir ambarı var. Zaten şimdi aşağıda biraz daha çoğunlukla var. Onları da göreceğiz. Bakın arkadaşlar çok güzel yapılmış ambarlar. Bunların içerisinde genellikle tahıllarını mı Aynen saklıyorlarmış? tahıllarını, üzüm, pekmez, Hı. şu bu yani köyde yetişen her şeyi, meyvelerini, sebzelerini buralarda muhafaza ediyorlar. Evet, şimdi genellikle yapıların bir alanda olduğunu, yani dağınık değil böyle Karadeniz'deki evet. gibi. Genellikle toplu bir yerde yapılmış. Evet. Taş, kerpiç ve ateş tuğlası kullanılmış. Evet. Yeni tabi betonarme evler de yapılmıştır. Var. Muhtemelen. Evet, betonarme evler de var. Şu evin güzelliğine bak abi. Evet. Oturan yok işte. Oturan Evet. yok değil mi Yok. burada? Eski kapıları falan görüyorsun değil mi? Ne güzelmiş. Ne kadar evet. Çökmüş artık evler. Yani terk edilmiş bak. Bakan eden yok, ilgilenen yok fazla. Buradan sahipler hep gitti yani öldü. Sahipsizlikten. Ambar hadise yine öyle. Tahıl ambarları. Bu ambarlar da burada bayağı yaygınmış ama abi. Bir çiftçilik yapanların tahılları bu ambarlarda saklanıyor. Olduğu gibi çam ağacından yapma. Çivi falan yok. Hep Hiç geçmeli. çivisiz geçirmeli. Öyle mi? Tabii, Çivisiz mi yapılmış? Çivisiz. Bunlar 2 katlı. Bir de 4 tane göz var. O alta iniyorsun. Kenarlarda da bölme deriz biz onlara. Yiyeceğini, içeceğini bütün ambarda saklıyorduk zaten biz. Mesela kavun yapıyorsun. Kavunu ambara getirdik. Üzümleri ambara getirdik. Asardık böyle. Ambarda tarzda dururdu. Bozulmazdı değil mi? Aynen öyle. Bir sürü ambar var. Bakın arkadaşlar Evet, şurayı doğal göstereyim. olduğu için. Evet. Mesela plastik boya yok, yok. Değil mi? Evet. Şurada bakın yani şu istikamette bir sürü ambar var. Şu küçük küçük yapılar gördükleriniz hepsi ambar. Şu yapıyı çok ilginç yapmışlar. Araya kuşaklar atmışlar. Bunlar. Askı Bağlantı. Tek tuğladan örüldüğü için bu bina. Tuğlalar göçmesin diye onlar bağlantı yapmış oluyor yani. O ağaçlar. Ahşapla bağlamışlar. Ahşapla köşe duvarlı şöyle taşları falan görüyor musun? Evet. Ne kadar uzun. Bu taşlar elde yapma. Abi Baltalarla. bu kapıyı niye bu kadar yüksek yapmışlar? Vallahi burayı Yani devecilik Niye falan var amaçlı? mıydı burada? öyle bir şey yokmuştu ya. Pek görmedim ama başka yerlerden Çünkü normalde deve kapılarını böyle yüksek yaparlar da. Ben hiç hatırlamıyorum da. Baya yani iki kapı yapılmış. yüksekliğinde. Aynen. Şöyle tavan yüksekliğini de gösterelim. Bakın tavanı da çok yüksek. Şimdi köyün yukarısına doğru çıkıyoruz. Biraz sonra Cumhuriyet döneminde yapılan ilk okullardan birisini ziyaret edeceğiz. Tabii şu anda faal değil. Burada köyde yine yatılı bir okul var. İlkokul ve ortaokul mu köydeki? Evet. Aynen. İlkokul ve ortaokul. Sağlık ocağı var mı? Var. Sağlık ocağı da var. Daha evvel burada jandarması, nüfus müdürlüğü. Yani. Peki falan internet varmış. altyapısı var mı abi? İnternet var mı? Evet var. Bak internet altyapısı da var. İnternette sıkıntı yok yani. Aynen öyle. Evet. Şimdi yakın bir zamanda 3 yıl içerisinde alt girdiğin yol vardı ya. Hı. Köye rampaya vurduğunda. Orası baraj olacak. Alt tarafta bir barajımız var. İkinci bir barajımız yapılacak oraya. 3 yıl içerisinde bitecek işte. Köyün yolunu etkiliyor mu? Yukarıya taşınacak yol. Yol Öyle mi? Evet. Aynen. Yukarıdan giriş olacak yani. Aynen. Sıfırdan yol olacak.
Eskinin dokusu bambaşka ama ya. Tabii canım. Yani şu dokuya baksana abi. Bir sıcaklık var. Evet. Bakın arkadaşlar. 1926 yılında Evet. açılmış bir okul. Faaliyete geçiyor. Böyle kapısında da güzel bir çeşmesi var. Şu güzelliğe bakar mısınız? Böyle doğanın içerisinde bir yanından su akıyor. Hemen biraz sonra zaten okulu da sizlere göstereceğiz. Çok güzel bir okulu varmış ya. Aynen. Kaç öğrencisi vardı abi o zaman? Ortalama bir tahmin. Ortalama 150, 200. Yani buranın öğrencisi, şimdi gideceğiz meydana. Meydan almazdı bayramlarda. Bayağı kalabalıktı. O zaman yaklaşık 200-300. 200-300 vardır evet. Evet. Öğretmen kadrosu da tamamdı o zamanlarda. Yani bir sıkıntı yoktu. 1, 2, 3, 4, 5'ler mi vardı? Aynen. 1'den 5'e kadar. 1'den 5'e kadar. Burada öğretmenlerin lojmanları vardı şuralarda. Tabii göçtü onlar. Eski yapı vardı burada, göçtü yani. Hem hakim bir yerde yapılmış. Hem de böyle ağaçlık. Sakin bir yerde olması okulun tabii güzel, doğa bakımından falan. Evet. Aynen. Onu da bilinçli bir şekilde yapmışlar ki gürültüden uzak. Bilinçli. Evet. Eski insanlarımız. Bunu peki ilk yaptıklarında imece usulüyle köylüler mi yaptı abi? Evet, imece usulü olmuş. O zamanlarda benim dedem Mustafa Çavuş diye lakabı Mustafa Şentürk. Tabii onun ismi de. Muhtarmıştı. Onun döneminde oluyor. İmece usulü herkes, mesela o zaman öküz arabaları, kağını veya dombi arabaları, onlarla çaydan kum çekmişler buranın kumunu. Taşıyarak ve eşeklerle, heyvelerle. Yani o şeyi öyle temin etmişler. Buranın malzemesini. Yapmak için, temin etmek için. Yani taştan yapılmış. Aynen, şu taşlara, bunlar hep el yontması. Evet. Köyün Gezi taşlar. en üst tarafında. Baltalarla böyle kesmiş. Aslında şöyle yapıya baktığımızda yapı çok sağlam gözüküyor. Yapı sağlam, evet. Yani sadece çatısı yok. Çatı olsa Yani da bakım olmadığından zaten duvarlar falan böyle Aynen. deforme olmuş. Evet. İleride belki kim bilir bir zaman gelecek yine okul olarak. 67'den bu yana hiçbir şekilde bakım olmamış buraya. Müracaatта falan bulundu ama hiçbir şey yapmadılar ya buralara. Sınıflar varmış. Bizim sınıfta. Sınıf. Evet, buralar hep sınıf. Sınıf var diğer tarafta. Aynen. Ne kadar da büyük yapmışlar camlarını. Evet. Işık alsın diye. Mesela şu şeyler, kubbeler. Bunlar hep taştan. Nerede bunlar? Burası da sınıf ayrıca. Burası. Burada da ayrı bir sınıf varmış. Burada 2 sınıf olarak oluyor. Mesela 3'ten 4, 2'den 3 birleştirip bir hoca bakıyordu yani derslere. Anladım. Ben buraya geldim. Şu anda içinde yeni ağaçlar çıkmış. Evet. 69'dan bu yana burada Evet. eğitim yok. Bakım Yok. falan yok. Bakın tavan yüksekliği de çok iyiymiş. Evet, şurada küçük bir oda var. Öğretmenler odası. Vay be. Çok güzel bir yapıymış abi. Şu bahçesine bakın. Bahçenin güzelliği. Evet, ne hissediyorsunuz abi? Bugün buraya geldik. Eskiden burada okudunuz. Biraz duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? En azından biz şeyden kurtulduk. Cehaletten, cahillikten, mesela bunun sayesinde ortaokula gittik falan. Yani onun faydası çok oldu daha doğrusu. Cahil kalmadı köylü. Aynen. Yani. Yani 7'den 70 yaşına kadar herkes okulu bitirmiş durumdadır. Cahil insan bulamazsın desem yeri var. Gelen içme suyun deposunu taşan su. Dağdan 10 kilometre dağdan geliyor.
İyiyim yavrum, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buraları gezdiniz öyle mi? Evet evet. Arkadaşımız... Merhaba. Ha, hoş geldin yavrum. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyiz yavrum, siz? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. İyi. Bu ablam da şeyden gelme. Bizim memleketten gelme. Yetkili köyündenim ben de. Evet. Bu da oradan mı? Nereden geldin abla? Kars'tan. Kars'tan buraya geldin öyle mi? Gelin mi geldin? Küçücük yaşta verdiler işte beni buraya yuvanamadı. Öyle mi? Ha. 2 kişiydik yavrum. Çocuk olarak. Diğeri kimdi? Diğeri de bir... Bu köyden mi? Yok. Bu da bizim köydendi de. Bu yalnız büyüktü, benden çok büyüktü. Bu büyüktü. Buralı oldun artık. Buralı olduk yavrum, 50 sene geçti. Doğru. Öyle yavrum. Bizim buradan mı yetkin? Bu Tunceli. Tunceli. Ha, tamam. Çekim yapıyor böyle. Bitmir abi yetkin. İyi abla ne yapsın, o da uğraşıyor işte. İyi, çok selam söyle. Yaramazlığı yok. Olmasın, aman olmasın. Sen de iyisin. İyiyim Allah'a şükür. Hayvanlara mı şey Hayvanların altına ters atıyor. Senin de yaş oluyor, koyun ya. Tabii. Ot yediklerinden yaş oluyor. Ha? Çok mu koyun? 50 gıda var işte. İyi maşallah. Ha, 50 gıda da kuzu var. Öyle işte. Tamam. Ha. Tamam ablacığım. Kendine iyi bak. Hadi sen de yetkin. Hadi kolay gelsin abla. Hadi sana da yavrum, çok sağ ol, güzel olur. Rica ederim. Bak Atatürkçü. Biliyor musun? Ölçüyle köyümüz yavrum. Ha bak burada dışarıdan gelen biri mi yoksa buralı mı? Buralı. Bakın burada bir arkadaş böyle Atatürk köşesi yapmış. Güzel. Frida Kahlo'nun resmi de var orada aynı zamanda. Tabii Cumhuriyet döneminin ilk okullarından birisi burada yapıldığı için her evin camında, penceresinde, duvarında Atatürk posterlerini görmek mümkün. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? Var mı içeride? İyi vallahi sağ olun. Kuzular mı var? Ama içerisi şey. Hayvancılık yapıyorsunuz. Evet. Nasıl gidiyor abi hayvancılık? Zor ya. Zor mu? Şartlarlık. Seni tanıyabilir miyiz? Hüseyin Acar. Hüseyin abi. Nasıl gidiyor? Yani neler yapıyorsun? Ne ediyorsun? Biraz hayat şartları nasıl? Hayvancılık şartları nasıl? Emekliyiz. Hayvanlarla uğraşıyoruz. Zor yani. Hayat şartı 1 milyona dayandı. 1000 liraya. Zor. Yani idame etmek, geleceğini görebiliyor musun? Önünü görebiliyor musun? Yok abi. Zor yani. Çok zor. Sürdürecek misin hayvancılığı yoksa? Yok. Sürdüremem ben. Allah Allah. Belli bir saate kadar devam, ondan sonra. Gittiği yere kadar diyorsun değil mi? Evet. Burası da Hüseyin abimizin ahırı. Hayvanlar içeride galiba. Yok dışarıdalar mı? Kuzular varmış sadece. Hayvanlar şu anda yayılımda. Evet şu anda yayılımda olduğu için çekemiyoruz. Bir de köy meydanını gösterelim. Tamam paşa. Sonra şey yapalım. Kahvedi. Buraya kadar kahve var. Buralar hep kahveler. Dükkandı, esnaf. Mobilya Burası dükkanları, esnaf. şunlar. Eskiden köyde mesela kaç tane berber vardı? Kaç tane kahve vardı? Kahve sayısı 15 falanmış vardı herhalde. var. 15 20'ye civarında yakın kahve. bakkal Hepsinin vardı. kabasa doluymuş yani. Buralar Müsaade hep şeydi böyle. Dükkan, kahve. Var. Mesela burası dükkandı. Şurası dükkan, orası kahve. Burada kahve açıldı. Yani çoktu çok. Başka neler vardı abi? İş böyle şey. Terzimiz vardı. Terzilerdi. Tabii Sinema var mıydı sinema? Sinema zamanında vardı, o da vardı. Hı. Yerini göstereceğim. Sinema da vardı. Vay be. Aynen. Yani biz birer tane böyle sobada yakmak için odun alırdık. Bira odun verip sinemaya bakardık. Yok, sinema paramız yok. Adam da o odun, dünya odun birikerdi böyle. O da kışın evini ısıtırdı yani. Ne yapacaksın? Parasız zamanında öyleydi. Evet. Evet. Köyün delikanlıları. Buralarda hep bakkaldı. Bakkal, kahve, bakkal. Köyün bir ucundan bir ucuna kadar kahve bakkalla doluydu. Ama şimdi tabii lüks kalmıyor. Merhabalar. Merhaba. Çekiyoruz ama izniniz var mı? Ne çekiyorsun? Ne çekiyorsun? Sizi çekiyor ama. Merhaba hocam. Merhaba. Deniz var. Eski yerleri mi geziyoruz? Var mı öyle
tarihi. Şurada ambar tahtası gördük, çakalı. Onlar. Gitseydiniz ya okula. Okula gittik. O Atatürk'ün resmi var içeride. İçeride yok, içeride görmedik. Olması lazım, değil mi? Sadece giriş kapısında vardı. Oraları yıkmışlar abi. Bir şey kalmamış ki. Sıvalar dökülmüş oluyor. Var diyor abi. Ben de görmedim ki öyle değil abi. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi, Sizi teşekkür tanıyabilir miyiz? Ahmet Tuncay. Ahmet abi. Biraz kendinden bahsedebilir misin? Bu köylü müsün? Neler yapıyorsun? Bu köylüyüm. Emekliyim ben. Hı hı. Emekli devlet memuru. 8 senedir de buradayım. Evet. Köyünüzden biraz bahsedebilir misin? Neyinden? Senden de dinleyelim böyle. Yani sizin köyü anlatırken sen nasıl anlatıyorsun? Eşe, dosta, arkadaşa. Vallahi anlatılacak tarafı kalmadı ki buranın ya. Şu hali görüyorsun değil mi sen? Köyde insan yok zaten. Her taraf virane. Evet. Yani Eski halinden tabii. Uşak'la beraber burası nahiye olmuş bir yer. Ama Uşak aldı başını gitti. Bura mahalle oldu. Mahalle de değil. Mahalle de- Mecra oldu. Mecra oldu. Ama eğitim öğretim seviyesi yüksektir yani Düvertepe'nin. Buranın halkının çok bilinçli olduğu, okuduğu. Okudu. Zaten genelde öyle. Toprak verimsiz olduğu için ekin ektim, ot bitti hikayesi. Evet. Ha. Türkiye'nin her tarafında Yani- Düvertepe'li vardır. Yani gitsen bulursun yani. Neresi olursa olsun. Doğu, Güneydoğu, Batı, Kuzey her tarafta vardır. Tabii memur çok var değil mi? Çok olduğu için. Eğitimli, öğretmeni Bu çok. arkadaş da emekli polis aynı zamanda. Yani Her cinsten memur vardır burada. Siz de emekli olduktan sonra köye yerleştiniz. Yok ben emekli olduktan sonra köye yerleşmedim de her ay geliyorum köye. Geliyorsunuz. Annesi burada. Balıkesir'de misiniz? Balıkesir'deyim. Hı hı. Çok güzel. Köyünüz bu haliyle de güzel. Eminim ki eskiden daha iyiymiş. Eskiden daha güzeldi. Tabii canım 2000-3000 nüfus vardı burada yani. 8-10 tane bakkal, 8-10 onu tane diverim kahve. demin de. Hepsi vardı yani. Nahiye müdürü vardı, PTT vardı. Burası Başka? bizim kendi evimiz. Sağlık ocağı vardı. Altta 3 tane dükkan. Üstü de evimiz. Bütün bilgiler hep aynı değil mi? Yok. Yok yani. Hep aynı var. Evet, İnsanlar- aynı. Göç sana başka bir şey anlatır mısın? Göç yok. 12-13 bin nüfus var burada nüfusa kayıtlı. Ama Ama 30 kişi yok. aynen. Kahvede değil mi? Seçim zamanında 200 kişi yakalarsak Evet. işte sandıkları azıcık doldurmaya çalışıyoruz yani. Yok film ya. Ama Körfez'de olsun. Bak dediği gibi arkadaşım Türkiye'nin her yerinde insanlar varızdır. Evet. Ne güzel. 5 kardeşiz biz. 5'imiz de dışarıdayız. Aynen. Hepsi memur yani. Ankara'dan tut Körfez'e kadar Hı. kardeşler. Aynen. Aynen. Kardeşlerine selam göndermek istersen. Herkese selamlar, sevgiler. Tamam. Çok sağ olun. Bizi kırmayıp kabul ettiğiniz için böyle Rica ederim. pat diye girdik ama. Sağ olun. Keşke güzel şeyler anlatabilsek de. Ama havası güzel. Havası güzel yani. Yok, havası temiz, güzel. Mis gibi hava. İnsanları da iyidir. Öyle pek fazla şeyde olmaz. Ben memnun değilim desem. Değil. Ben inanmam değil mi? Memnun kalmasa zaten bizim köyümüze yerleşmez. Aynen. Doğru doğru. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Hadi görüşürüz bakalım. Burası o arkadaşa ait bahçe. Hı hı. Burada güzel yazın oturuyor böyle çayını demliyor. Cumhuriyet Meydanı. Hı hı. Şimdi ineceğiz oraya da. Aynı zamanda buralarda yine kahveler vardı. Buralar hep kahveci. Çürük yerler. Açıkta. Cumhuriyet Meydanı'na bir inelim. Evet. İnelim. Şu anda işletme olarak köyde ne var? Kahve var. Kahve var. Bir tane dükkanımız var. Bakkalımız var. Başka bir şey yok. Kocaköy'de şu anda 2 kahve kaldı yani. Orada Ahmet abinin orası kapalı galiba. var da kimse yok ya. Okey oynamak istiyoruz. 4.'yü bulamıyoruz. 3 kişi varız. 4. yok. Kahveci olursa 400 masayı. Evet. Aynı zamanda bu kahveyi ben çalıştım 15 yıl. 15 yıl çalıştırdınız. 80 yıllardır. Vay be. Şimdi girebiliriz. Buradan mı Cumhuriyet gidelim abi? Meydanı. Bu taraftan mı gidelim? Burası meydan. Hı. Bütün ilkokul çocukları buraya gelip bayram yapardık. Cumhuriyet Bayramı Evet, kutlanırdı. böyle bu meydan almazdı talebeleri. Şiirler söylemek, halk oyunları oynamak, mehter takımı. Gözümde canlandırdım bak şu an öyle anlattın ki. Aynen. Güzel oldu. Daha önce heyecandan bir şey söyleyemem.
dediğimizde burada biz bildi bileli kahve. Hele şu kahve yılların kahvesi. Sahibi tabii öldü de. Bu kahve değil mi? Aynen bu kahve. Karşı tarafta var bir tane kahve. Aynı zamanda burada yine de dükkan vardı. Bakkal. Burada birden bakkaldı 4 tarafa. Orada bir iki böyle resim asmışlar. Onlar ne ya? Valla o Makbule Efe budu. O belediye yaptı onu da. Kurtuluş Savaşı kişilikleri mi var burada? Akıncılar var ya, Akıncıların şeyi o da destanı. Akıncılar... Hatta şurada daha iyi. Şurada. Sınırgül Belediyesi yaptıydı. O şeyler o Makbule Efe falan var orada. İbrahim Ethem Akıncı var. Onlar buradakiler hepsi bu köyden mi? Buradaki kişilikler. Yani buradan şey yapmışlar yani irtibat kurulmuş. Mesela Makbule Akıncı. Efe buralıymış değil mi? Evet. Bu köylüymüş. Akıncı. Yani Kurtuluş Savaşı'na katılan aynen öyle. şahsiyetlerin burada bilgileri var. Evet. Makbule Efe de bu köylüymüş arkadaşlar. Hangi fırına? Hani geçtik ya oraya. Biz gelirken bir faaliyet yoktu ya. Atçapları falan yeni yaptılar da. Dur sen karıştırma. Yok. Hayır. Yok. Mustafa abi. Yok ya. Hayır. Yok. Ya karıştırma. Yok. Allah Allah. Baksana ne biçim örülmüş bu. Bu da çok eski yapı tarihi. Evet. Şöyle küçük taşları koymuşlar adamlar. Böyle çamurdan yapma veya horasa. Abi ne kadar sağlam. Evet çok taş. Sağlam. Bir de yetkin. Bunlar boydan boya bak. Mesela şurada ek var. Bu çıra. Evet. Çıra. Dağdan gelme. Öbür türlü zaten çürüyor abi. Evet. Çıra çürümez değil mi? Hayır çürümez. Doğru. Daha demin geçtiğimiz fırın şimdi faaliyete gelmiş. Evet, faaliyette. Ateş yok. Şimdi ateş var. Geldik. Tapu gibi çekiyoruz ortalığı ya. Tapu memuru musunuz? Yok. Belgesel. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. YouTube'da izleniyor. Merhaba. YouTube'da izleniyor. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz oğlum, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz yavrucuğum, çok sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, Ekmeğe sağ olun. bakıyoruz aşağı. Ben Siz. Ortak. Biraz önce geçtik, fırından biraz bahsettik. Tam dönerken baktık ki ateş yanıyor, şimdi geldik yanınıza. Ama canım ekmeği buraları kanat, çıkar kanat. Evet. Ekmeği Şimdi şu anda fırın ısınıyor. Evet. Ne zaman atacaksınız ekmeği? Bir saat sonra. Bir saat, 2,5-3 ateş yanacak. bir saat bizim zamanımız maalesef biraz kısıtlı. Şöyle yanarken göstereyim size arkadaşlar. Benim. Oh. Çok güzel sıcak. Aynı. Ya şurada havada soğudu. Hana baksana. Vallahi oğlum mu kızım mı gelmiyor? Yok bu gazeteci bir arkadaşımız çekim yapıyor. Sen ay oğlumuz bir telefonlarda falan. Çıkacaksın sen öyle. Belgesel şu şeker verin. Senin şeker verin de postalayayım ben. Valla tam buldum reportajı ya. Teşekkür ederim. Bayram şekeri. Sağ ol teyzem, teşekkürler. Ölendiniz. Beni kim izleyecek oğlum? İzliyor. Şu anda seni izliyorlar insanlar. İzleyenlere neler söylemek istersin? Biz bunları görmemiz için hangi kanala bakmamız lazım? Bunları YouTube'dan izlemeniz lazım. Mehmet bilir onu. Mehmet bilir. Ben bakalım. Çocuklar geliyor mu? Çocuklar İstanbul'da. 2 çocuk var, ikisi de orada. Çocuk Burada genç yok oğlumuz. Hep yaşlı. Dökülüp duruyor yaşlılar görüyorsun ya. Genç yok burada. İşe yaramadıklar var. Bunlar da hep Talıköy'e gidecekler var. Öyle genç yok bizde. Hangi köye gidecekler? Tallıköy diyor. Tallıköy. Mezara. Tallıköy. Tahtalıköy. Tahtalıköy. Ne diyorsun? Bizim esas köy. Bu deli karı kim bunlardan çıktı? Evet buraya emanet. Tallıköy diyorlar mesela. Bizim burada. Tahtalıya tallı mı diyorlar? Biz Tahtalı. ağaçlı oluyor ya.
Ondan Tanlıköy veriyoruz biz. Evet. Hemen yanına fırın yapıyor şimdi. Fırında pişireceğiz. Yok böyle fırın. Ha böyle fırın. Ama biz sizin ekmekten pişirmeyeceğiz. Yine lavaş yapacağız. Aynen. Bazlama. Aynen bazlama. Bu yıl yine gıtlık olacak bizim köyde yavrum. Aha bu soğuk var ya. Kirazları öldürdü. Evet. Fişneleri öldürdü. Payanları öldürdü. Hepsini bitirdi. Bak diğer çiçekleri görün değil mi? Bu soğuğunları bitirdi. O şey mi? Kiraz mı? Kiraz mı? Fişne mi? Yok ulan. Vişnedir o. O çiçekli olan. Çiçekli olan var ya abi. Yok ileride var ya bak. İlerideki vişne. Vişnedir. Şu badem. Badem. Bademler geçti Mısır. Bademler geçti. Bademler kurtardı mı bademler? Valla biraz zor. Hepsini abi duman indirdi yavrum. 2-3 günden beri Geçen yılda dolu vurdu. Evet. Mayıs ayında oldu o dolu. Bir önceki yıl biraz güzel oldu. Bizim yüksek oluyor ya ondan duman da Armutları da, vişneleri yine bu soğuk öldürecek. Yine gıtlık olacak yani. Her köye öyle. Umarım çekmiş olduğumuz görüntüler hoşunuza gitmiştir. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini isterseniz videomuzu beğenip kanalımıza yorum bırakırsanız çok seviniriz. Bir sonraki köy gezisinde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.